Servus arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sıra dışı videoyla karşınızdayım. Ben bu hafta sonu dışarıda kaldım, mesai kaldım. Biraz bu konuda moralim bozuk ama moralimi bozmamaya çalışıyorum. Çünkü bunu başka bir şekilde değerlendirirken sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ben neredeyim arkadaşlar? Almanya'nın en kuzeyinde Flensburg'a yakın bir out of'tayım. Yani Danimarka'ya 5 kilometreyim. Şu an bulunduğum yer hem Almanya hem Danimarka yani gerçekten. Güzel bir yer, soğuk bir yer, rüzgarlı bir yer. Güneş olduğuna aldanmayın, tişörtle durduğuma da aldanmayın. Hava esiyor ve serin arkadaşlar. 15 veya 17 derece olması gerekiyor. Hemen bakıyorum sizler için. 17 derece ve bugün günlerden 23 Ağustos Cumartesi. Neyse bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Flensburg'u beraber gezeceğiz. Şu an şehre gideceğim. Otobüs varmış buraya yakın. Onları yakaladım. İnceledim Google Maps'ten. Nasıl giderim, nasıl yaparım gibisinden. Dedim ki bunu da bir vlog yapayım. Hani diyordum ya hep videolarda. Tırcıların gezdiğini sanıyorsunuz diye. Biz sadece direksiyon başında oturuyoruz demiştim. Ama bu sefer kendimi eleştiriyorum. Bu sefer hem geziyorum hem direksiyon başında oturuyorum. O yüzden hazırsanız başlayalım. Flensburg turumuz beraber başlasın. Beraber şehri görelim. Ve beraber Almanya'da denizi görelim. Baltık Denizi olması gerekiyordu. Yani Baltık Denizi. Yanlış söylediysem de altyazıyla düzeltirim. Benim canavar burada yatıyor. Ben dün akşam geldim buraya saat 5'te. 5'ten beri de yatıyorum. Ve pazar sabaha kadar 7'ye kadar burada beraber yatacağız yani canavarla. Şimdi bulunduğum park arkadaşlar. Ben buraya ilk defa geldim. Out of. Burada tırlar zaten park etmiş. Şuradan da tabelada göre gözüküyor mu bilmiyorum ama güneş ters açıda yaratabilir. Skandia Park. Yani burada her şey var. Otel, Burger King, kumarhane, işte Out of'un bulunduğu benzinci, kahve, bekara her şey mevcut yani. Şehre de 10 kilometre kadar uzaklıkta dışarıda yani. Şimdi otobüs saatine 1 saat kadar bir zaman var. O yüzden bu vakti burada bulunan bir alışveriş merkezi var. Oraya giderek değerlendireceğim. Hem size biraz fiyatları göstereyim. Burada fiyatlar iki şekilde yazılıyor. Hem Danimarka para birimi hem euro yazıyor. Lan Danimarka para birimi neydi lan unuttum ben. Kron İsveç'ti. Bir dakika. Bunların da kronmuş abi. Danimarka kronu, İsveç kronu işte. Hepsi aynı kullanıyorlar. Sadece başlarında isimleri değişiyor. Arkadaşlar alışveriş merkezine gidiyordum ama yakın bir durak varmış. Otobüs 3 dakika içinde gelecekti. Hızlı bir şekilde otobüse bindim ve şu an şehir meydanındayım. Yani şehir meydanına yakın bir yerdeyim. Ana otobüs durağının oradayım. Şöyle size burası otogar gibi bir şey yani. Otobüs seferlerini arkadaşlar Google Maps'ten bulabilirsiniz. Orada tüm detayları zaten mevcut. Ve bileti de online Deutsche Bahn'ın uygulamasından aldım yani. Bir günlük bilet aldım. 11 euro 75 cent gibi ücret ödedim yani. Çünkü birkaç bir yere daha gideceğim. Yürüme mesafesinde çok uzak otobüsü kullanacağım ve dönüş için gerekiyor. O yüzden dedim ki toplam 24 saatlik bir bilet alayım ve daha fazla ücret ödemeyeyim dedim. Gidiş dönüş indi bindiye çıktıya devamlı ücret ödemektense bir günlük kart alıyorsun ve bu dertten de kurtuluyorsun. Hiç de almayabilirsin ama yakalanırsan ceza ödersin. O da 75-80 euro kadar. Yani 10 eurodan 11 eurodan kaçarken neredeyse 100 euroya mal olacak gibi ücrete tabi kalırsın. Neyse daha fazla bu detayları uzatmadan şimdi başlayalım bakalım nasıl bir şehirmiş burası. İlk durağım arkadaşlar Roterstrasse. Yani Türkçesi Kırmızı Sokak. Flensburg'un en meşhur caddelerinden birisiymiş yani. Burada eskiden buraya gemiyle gelen tüccarlar, gemi tüccarları işte burada alışveriş yapıyormuş. Ticaret buradan akıyormuş ama şu an günümüzde artık
kafe ve barlar sokağı olarak kullanıyor. Gündüz vaktinde sakinmiş ama gece vaktinde burası bayağı bir hareketliymiş. Sokağa giriş yapıyorum arkadaşlar. Sol tarafta bir balıkçı var. Burası meşhur gibi bir yer duruyor. Bunu daha sonra deneyeceğim burada. Bayağıdır balık ekmek yemiyorum. Canım çekmişti zaten. Şu an butik mağazalar, alışveriş, barlar falan var arkadaşlar. Herhalde şu an en sakin saati yani. Burayı bir de akşam görmek lazım. Ama bana nasip olmaz. Biz tırcı adamımız. Akşam saatinde dinlenmemiz gerekiyor. O yüzden bugün denk geldi ve onu değerlendiriyorum. Şurada da kiliseyi de görebilirsiniz yani gayet güzel ve görkemli bir şekilde duruyor. Rotestrasse bu kadar. Şimdi Nodermark'a doğru gidiyorum. Burada böyle bir kapalı cadde var. Bütün dünyaca ünlü bulunan mağazalar, bilindik mağazaların hepsi burada yani. Oradan doğru Nordmark'a doğru gideceğiz şimdi beraber bakalım. Burası da hemen göstereyim şöyle. Kapalı caddenin başlangıcı burada, böyle hafta sonları pazar oluyor herhalde. Biz karşıya geçelim, otobüs çarpmasın. Almanlar da pazardan alışveriş yapıyor yani, görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet tezgahları açmış çiftçiler. İnsanlar alışverişini yapıyor. Vallahi almak isterdim ama şu an onun taşıması var ya. O yüzden pas geçiyorum. Burası da kapalı cadde. Bilinen markaların bulunduğu yer arkadaşlar. Bayağı bir gidiyor. Buranın sonu Nordmark'a doğru çıkıyor. Oradan sahil kenarına geçeceğiz. Oradan da sonra bir denize girme maceram olacak. Ufak da olsa ayaklarımı sokmayı planlıyorum bakalım. Cadde bu şekilde arkadaşlar. Yani sağlı sollu dünya üzerinde bilindiğiniz markalar sıralanmış bir şekilde. Sokakta şu ana kadar gördüğüm Danimarkalı, Alman ve turistler var arkadaşlar. Türkler de var, Araplar da var. Ama ağırlıklı olarak Alman ve Danimarkalıların ağırlığını hissediyorsunuz burada. Hava 17 derece, yarı güneşli, yarı bulutlu. Ben gibi tişörtle gezen de var, kazakla gezen de var, montla gezen de var. Karışık bir atmosfer. Artık kim kendini nasıl hissediyorsa o şekilde giyinin. Ben de yanıma yedek olarak çantada montumu aldım tabii. Ne olur ne olmaz. Şimdi Nodermark'a doğru devam. 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından sonra Nodermark meydanına doğru yaklaştım. Zaten meydana yaklaştığım belli oluyor. Mağazaların yerini artık kafeler, restoranlar bırakıyor. Burası küçük bir meydan ama şehrin kalbi deniliyormuş. Altınstadt'ta var ama o tarafa doğru gitmeyeceğim arkadaşlar. Buradan Hafen yapacağım, liman yapacağım. Ondan sonra bir sahil kenarı var.
tekrar otobüse binip oraya gitmeyi düşünüyorum yani. Sonra tekrar buralara döneceğim. Ve o balık ekmeği deneyeceğim yani bugün mutlaka. Buranın mevzusu bu. Eşin, dostunla geleceksin, kahveni, çayını, yemeğini yiyip sohbetini edeceksin yani. Güneşli bir güzel günde gayet iyi. Binaların mimarisini de görebilirsiniz. Gayet eski ve günümüze kadar korunmuş yani. Tarih severler için güzel bir şehir diyebilirim. Meydan burası arkadaşlar. Burada oturup artık kahvenizi, biranızı yudumlayabilirsiniz. Yani şehri gezdikten sonra yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Ben şimdi Hafen'a doğru yola devam edeyim. Liman da burası arkadaşlar. Özlemişim ya deniz kokusunu. Biraz tuhaf olsa da güzel yani. Şurada da şöyle size mimariyi gösterebilirim. Biraz ters açıda kalıyor güneş ama gayet güzel yerler yani. Şimdi ben 1 numaralı otobüse binip biraz sahil kenarları varmış. Oralara doğru gideceğim. Yani şu tarafa doğru yolculuğum olacak kısa bir otobüsle 10 dakika. Yürüme mesafesinde 40 dakika, otobüsle 10 dakika arkadaşlar. Dedim ki otobüsle devam edeyim. Şimdi karşıya geçmek için ışığın yeşil yanmasını bekliyorum yani. Burası da Flessenburg'un limanı, tekrar böyle yakınlaşınca göstereyim dedim sizlere. Şu karşısı Altenstadt yani Eskişehir oluyormuş. Ben o tarafa gitmeyeceğim maalesef. Esiyor abi, hava serin. Oğlum buranın martısı da garip lan, iri bir şey böyle gri şeklinde. İnsanlardan yemek istiyor anladığım kadarıyla. Aa, burası Türkiye değil ki, Türkiye'deki gibi sana simit atsınlar, şey yapsınlar vesaire yani. Neyse, ben şimdi otobüsü bekleyeyim. Şu an otobüse bindim. Benim sahil bölümüne gidiyorum. Otobüse bindikten sonra dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Otobüsle Danimarka'da bulunan bir kasabaya direkt geçiş yapabiliyorsun. Avrupa'da yaşamanın faydaları. Bir gün içinde 2 ülke görebiliyorsunuz. Zaten ama bir gün içinde iki ülke görebiliyorsunuz. Kontrol olmadan hızlı bir şekilde sınır geçişi yaşayabiliyorsunuz. Ama zaten biz tırcılar olarak alışkınız. Bazen bir gün içinde 3 ülke görebiliyoruz. Avrupa'da o yüzden ticaret de, gezmek de, kontrolsüz sınır da gayet güzel. Ama bunu da kötü yönde kullanmamakta fayda var yani. 10 dakikalık bir otobüs seyahatimizden sonra gideceğimiz sahile doğru geldik arkadaşlar. Yaklaştık yani. 450 metre sonra sahil kenarında olacakmışız. Otobüs durağından inince şöyle bir yol var. Şimdi bu yolu böyle takip edeceğim arkadaşlar. Gideceğim, bakalım ne bekliyor yolun sonunda beni. Ulan inşallah kaybolmayız buralarda. Gerçi biz tırcı adamız. Kaybolmayız yani. Şimdi ben bu yolu bir yürüyeyim. Bir varayım bakayım sahil kenarına, suya girenler var mı? Cesaretli insanlar. 3 dakikalık bir yürüyüşün ardından sonra sonunda istediğim yere geldim arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Almanya'da da deniz varmış yani.
Güzel bir deniz kokusu var. Özlemişim. Suyun dibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım size de yansıyordur. Biraz yosunlu mosunlu ama sıcaklığını bilmiyorum. Girenler var yani. Şu karşısı Danimarka arkadaşlar. Burası da Almanya. Su temiz ama soğuktur abi. Esiyor. Güneş de yok. Belki böyle 28-30 derece olsa devamlı girilir yani. Bir de Baltık denizi abi. Ne kadar sıcak olabilir ki? Şöyle sahil kısım var arkadaşlar. Buradan denize girenler var. Piknik alanları var. Oyun oynayabileceğiniz alanlar var. Voleybol için var. Böyle devam ediyor. Ben bu teknelerin var burada. Buradaki teknelerin olduğu bölüme gideceğim. Yürüyerek Danimarka sınırına geçeceğim. Hedefim o. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Evet. Buraya kadar gelmişken bu suya dokunacağımı söylemiştim. Şimdi sizinle beraber dokunalım. Buz gibi, buz. Kalp krizi yaşamak istiyorsan ani direkt geleceksin buraya, atlayacaksın. Ya da alkollü müsün? Kendine mi gelmek istiyorsun? Direkt geleceksin, atlayacaksın, direkt kendine gelirsin yani. Şok etkisi yaratır. Şimdi dediğim yere doğru yürümeye devam. Almanya'da en meşhur olan yollardan birisi. Hem yürüyüş hem bisiklet yolu. Böyle göl ve deniz kenarlarında her zaman mevcut oluyor yani. Buradan bu şekilde yürüyerek Danimarka'ya geçebiliyorsunuz. Şimdi ben de onu yapmaya gidiyorum. Çünkü zamanım bol. Bugünü burayı gezmeye adadım. Fırsatım varken dedim ki bu sefer bir şehir gezeyim. Bunu da sizinle beraber yapayım ve paylaşayım dedim. Ben yürümeye devam. 15 dakika yürüyüşün ardından sonra yine böyle denize girebileceğiniz bir sahil kenarı var. Burası daha düz ve daha toplu. Tabii burada denize girmek için biraz daha hava şartlarının iyi olması gerekiyor. Örneğin güneşin biraz daha iyi olması, daha çok olması gerekiyor. Böyle 25-30 derecede olduktan sonra girilir en azından kısa sürede olsa. En azından su soğuksa olur, dışarı çıkınca yanarsın yani. Çünkü Almanya'nın güneşi gerçekten yakıyor. Şimdi ben şuradan şöyle dolaşacağım. Şuraya doğru gideceğim. Oradan da Danimarka'ya geçeceğim. Yürümeye devam. Bu arada arkadaşlar ceketimi giymek zorunda kaldım ya da montumu diyeyim. İnanılmaz esiyor, dondum yani. Hasta olmak istemiyorum. O yüzden önlemimi alayım dedim. Şimdi birazdan Danimarka'da olacağız. Yürümeye devam. Buraya da arkadaşlar güzel daireler ve güzel villalar yapmışlar ya. Deniz olan yer her zaman değerlidir yani. Burayı da değerlendirmişler. Güzel bir şekilde. Çünkü Almanlara ve Danimarkalılara 20-25 derece sıcaklık yetiyor arkadaşlar denize girmek için. Biz Türkiye'deki gibi aşırı derece sıcaklar aramıyorlar yani. Gayet güzel yerler. Sonunda istediğim yere geldim. Şimdi arkadaşlar ilk önce size çevreyi göstereyim. Şöyle güzel bir manzara. Baltık Denizi. Arkada şurada insanların tekneleri park ettiği yer var. Bu taraf Almanya. Bu taraf Danimarka arkadaşlar. Bu köprü ayırıyor buranın mevzusu.
Şimdi beraber Danimarka'ya geçelim artık. Şöyle yürüyerek, kontrol olmadan, rahat bir şekilde. Tahta bir köprüden. Geçiş tamamlıyorum. Şurada da şöyle bir Danimarka bayrağı var. Görebilirsiniz yani. Danimarkalılarda ve Almanlarda ortak bir özellik var abi. Kamerayı görünce bir tuhaf bakıyor. Abi günümüzde artık sosyal medya diye bir şey var yani. Herkes bir şeyler üretiyor ya da dünyaya hatıra bırakıyor, video çekiyor yani. Bu kadar garip karşılamamak gerekiyor artık yani bu yılda. Ama diyecek bir şey yok, ne diyeyim. Şimdi biraz Danimarka tarafına geçtim. Yürüyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle Danimarka'dayım. Birazdan da geri döneceğim. Hatta burada durayım artık. Bundan sonra geri dönüşe geçeyim. Yoruldum. Gideyim bir balık ekmek, bira yapayım. Sonra tıra geri dönüş yapayım yani. Şurası da az önce geldiğim yer. Almanya'da sahil kenarı yani. Şimdi aynı şekilde Almanya'ya dönüş yapıyorum. Arkadaşlar ben tıra geldim. Kayıt açamadım, kusura bakmayın. Kamerayı çantaya koyarken açık kalmış ve şarjı bitmiş. Neyse ne yaptım? Balık ekmeği denedim arkadaşlar. Ama Eminönü'ndeki o lezzeti alamadım maalesef yani. Yapacak bir şey yok. En azından denemiş olduk. Sonra ufak bir CI'ye uğradım. Bir şeyler aldım kendime. Sonra da zaten otobüse bindim. Geldim, parktayım şu an. Artık dinlenme modundayım. Cumartesi. Yarın da pazar. Bakalım nasıl geçecek yarın. Bilmiyorum. Hafta sonu dışarıda kaldım diye de en azından tıra tıkalı kalmadım. Araştırdım ve imkanlar doğrultusunda Danimarka sınırına yakın bulunan Flensburg'da bir gezi yaptım. Bunu da sizinle paylaştım. Videonun başında Flensburg mu dedim. Anlamadım. Başka bir yerle karıştırdım. Öyle kalmış aklımda sanırım. Ama gittiğim yer Flensburg. Bunu da zaten harita üzerinden size gösteririm. Şimdi ben dinlenmeyeyim arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz.